Sevgili dostlar hepinize merhaba. Birkaç gündür sizlerle birlikte olamamıştık. Şimdi yeni bir videomuzda tekrardan sizlere merhaba diyeceğiz. Bu videomuz içerisinde özellikle orta vade ekonomi planına değineceğiz. Burada Erdoğan'ın, Cevdet Yılmaz'ın, Mehmet Şimşek'in, Gaye Erkan'ın orta vade planıyla ilgili düşüncelerine yer vereceğiz. Özellikle kağıt ve kalemlerinizi yanınızda tutun. Çünkü MKB 100 hisselerinden Akbank hissesiyle ilgili hedef fiyatımızı burada belirteceğiz. Elliott 5 dalga teorisini kullanaraktan bunu bulmaya çalışacağız. Ayrıca sizlerle birlikte dolar Türk lirası üzerinde de gene Elliott 5 dalga teorisini ve düşüşlerin muhtemel ana hedef bölgelerinin gidebileceği seviyeleri bu video içerisinde sizlerle değerlendireceğiz sevgili dostlarım. Evet, ben videoma geçmeden önce sizler kanalımıza bir beğeni atıp kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımız da varsa kanalıma abone olmalarını kendilerinden rica ediyorum. Evet, şimdi orta vade ekonomi planına biraz değinelim sevgili dostlarım. Orta vade ekonomi planında özellikle büyümeden vazgeçilmeyecek ve sıkı para politikasına devam edilecek yönündeki açıklamalar benim en çok dikkatimi çeken açıklamalar oldu. Şimdi hem büyümeden hem de sıkı para politikası olduğu sürece enflasyonla ve cari açıkla nasıl mücadele edilecek? Bu zor arkadaşlar. Neden? Çünkü zor diyeceksiniz. Şimdi sıkı para politikası uygulamak gerçekten tamam, enflasyonla bir mücadele dönemi içerisinde olabilir. Ama siz şimdi büyümeyi destekleyici politika yapabilmeniz için sıkılaştırılmış para politikasından vazgeçmiş olmanız gerekli. Ayrıca cari açıkla mücadele edebilmek için ise arkadaşlar dolar kurunda yukarı yönlü seviyelere izin vermek yönünde bir politikanız olması lazım. O yüzden diyoruz ki hem büyüme hem cari açık hem enflasyonla mücadele bir arada nasıl tutulacak? Eğer ki sıkı para politikasına devam edeceksiniz, o zaman arz talep dengesi kısılacağından dolayı enflasyonla mücadele edilmiş olacak. Dolar baskı altında tutulacak. Fakat bu şekilde de bir baskı altında tutulacak dolarla birlikte cari açıkla nasıl mücadele edeceğiz? Veya ülke büyümesi devam edilecek derseniz ülkede bir para basımının devam edeceği anlamı taşır. Bununla birlikte büyümeyi nasıl yükseltebileceğiz? İşte böyle bir sarmal içerisine girdiğimiz bir dönem içerisinde orta vadeli plan açıklandı. Bu orta vadeli planda benim en çok dikkatimi çeken süreçler içerisinde bu süreç önemliydi. Dolar Türk lirasına baktığınız zaman da 40 TL hedefi mevcut. Bu 40 TL hedefinin nereden geldiğini gene sizlerle birlikte Elliott teorisini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. Önemli destek ve direnç bölgelerimiz olacak. Akbank'la ilgili gene Borsa İstanbul tarafında önemli açıklamalarımız, önemli hedef fiyat bölgelerimiz olacak sevgili dostlarım. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman bugün gene yukarı yönlü rekor kıran bir Borsa İstanbul. Bizler Borsa İstanbul'da 4000 puan seviyesinden rekor seviyelerine doğru bir yükseliş olacağını söylediğimiz zaman bizlere gülen arkadaşlarımız olmuştu. Bunun nasıl olabileceğiyle ilgili tahminlerde ve yorumlarda bulunmuşlardı ve şu an itibariyle baktığımızda 8337 puan seviyelerinde bir Borsa İstanbul'daki fiyat hareketliliğini hep birlikte görüyoruz sevgili dostlarım. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orta vadeli plan için arkadaşlar destek amaçlı açıklamaları oldu. Hükümet olarak bizler de orta vadeli ekonomik planın yanında duracağız şeklinde açıklamalar geldi. Burada gene orta vadeli planla ilgili sıkı para politikasının devam edileceği yönündeki açıklamalar, bunlara bir an önce sizlerle birlikte zaten değinmiştik. Ayrıca 2024, 2025, 25, 26 yılı içinde arkadaşlar dolar beklentileri orta vadeli planda dile getirilmiş oldu. Gaye Erkan tarafından orta vadeli plan için açıklamalar geldi. Oradan da gene kur korumalı özellikle mevduat hesapları ile ilgili Hafize Gaye Erkan tarafından açıklama yapıldı. Bunlar da zaman içerisinde arkadaşlar bitirileceği yönünde, TL'ye dönüşün dezenflasyonist sürecin bitirileceği yönünde kur korumalı mevduat hesaplarında TL hesaplarına dönüştürüleceği ile ilgili gene açıklamalar Hafize Gaye Erkan tarafından yapılmış oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları gene geldi. Orta vadeli programa yönelik hükümetin desteğini ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın desteğinin orta vade ekonomi planıyla ilgili tam olduğu yönündeki desteklerini bildirmiş oldu. Mehmet Şimşek orta vadeli ekonomik paketiyle ilgili dış ülkeler bazında ve iç ülkemizdeki dinamikler bazında gene bakıldığı zaman olumlu kendimize dönüşlerin olduğunu belirtmiş oldu arkadaşlar. Tabii Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan veya hükümet tarafından ekonomik, özellikle orta vade ekonomik program içerisinde katma değer
seviyesi yüksek olan ürünlere büyük ölçüde destek yapılacağıyla ilgili taahhütlerde de bulunulmuş durumda. Biz bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Çok biliyorsunuz burası çok önemli şeklinde ekonomik programlar açıklayan Sayın Berat Albayrak döneminden. Sayın Berat Albayrak döneminde de yüksek KDV'li arkadaşlar ürünler üretmemiz gerektiğiyle ilgili ve bununla ilgili büyük ödeneklerin ayrıldığı yönündeki konuşmalar vardı. Ama bugün itibariyle baktığımız zaman hükümetin gerçekten bu program üstünde destekleyici olup olmayacağı çok önemli olacak. Önümüz seçim. Bu seçim öncesi orta vadeli bu plan üzerindeki hareketler ve düşünceler veya destekler nasıl gerçekleşecek hep birlikte bunları sizlerle birlikte göreceğiz. Evet, dolar Türk lirası tarafına hemen geçelim. Fazla da vaktinizi almayalım. Şimdi dolar Türk lirasında bizler Elliott çalışması şeklinde bir teoride bulunacak olursak sevgili dostlarım. Bakın şimdi burada genellikle Elliott dalga teorisinde 5 dalga şeklinde hareketler görülür. Fakat çoğu Elliott'çunun yapmadığı bir durumda 9 dalgalı Elliott tekniği uygulanır arkadaşlar. Şimdi 9 dalgalı Elliott tekniği hangi durumlarda kullanılabiliyor? Şimdi bu tekniği 5 dalganın üzerindeki 9 dalgalı Elliott teorisini kullanırken neden 9 dalga şeklinde yapıyoruz? Bunlar agresif yükselişlerin yaşandığı ürünlerde arkadaşlar hesaplama yapılırken genellikle 9 dalgalı Elliott teknik seviyesinden faydalanıyor. Biliyorsunuz 5 dalgadır zaten genellikle Elliott'un dalga sayısı. Ama agresif durumlarda uzatmalar da yapılabiliyor. Bu uzatma seviyelerini bulabilmek için de işte Elliott'ta 9 dalgalı sayımlar yapılıyor arkadaşlar. Bizler yılbaşında Elliott teorisine göre seviyeleri alacak olur isek biliyorsunuz 2023 1 Ocak itibariyle dolar Türk lirasında özellikle sevgili dostlarım 18 lira 80 kuruş civarından kapanış gördük. 18.80'i bizler bir baz birinci dalga yükselişi olarak bunun başlangıcını alacak olursak 18.80 şurası 22 TL civarına doğru birinci dalga yükselişini sayabiliriz. Yani birinci dalga yükselişi 22 TL. Buradan tekrardan bir düzeltme hareketi ikinci dalga şeklinde 20 lira 50 kuruş seviyesine kadar gördük. Şurayı 20 lira 50 kuruş düzeltmesi olarak. Bu üçüncü dalga teorisinde gene hesapladığımız zaman 27 TL seviyesine doğru bir yükseliş mesafesi. Dördüncü dalgalar biliyorsunuz genellikle düşüş yönündeki dalgalardır. O yüzden 27 TL'den aşağı yönlü hareket 25 TL civarı. Bakın şurası zaten bunu sizlerle birlikte gene değerlendirmiştik. Çünkü bu 25 TL'nin bir nebzede bir alım fırsatı bölgesi olarak değerlendirilebileceği bir son şans şeklinde değerlendirilebileceği yönündeki tahminlerimiz vardı. Şimdi biz 5. dalga yükselişi içerisindeyiz arkadaşlar. 5. dalga yükselişi de 25 liradan hangi bölgeye doğru bekleniyor? Buradan 30 TL civarına doğru dolar Türk lirası tarafında bu 5. dalga yükselişi bekleniyor. Şimdi agresif durumlarda ne dedik? Bizler 9 dalgalı Elliott teorisini kullanmamız lazım. Bakın zaten şurada da destek bölgesine baktığımız zaman o düşüş seviyesi özellikle 4. dalgadaki düşüş seviyesini zaten 24 lira 50 kuruş şeklinde iğnelendiğini görüyorsunuz. Bakın o destekte güzel bir şekilde çalışmış. Şimdi bu 24 lira 50 kuruş civarındaki destekten 5. dalga yükselişine doğru olan hedef bölgesi dolar Türk lirasında 30 TL civarını gösteren bölge. Şimdi dolar Türk lirasında 30 TL'lik bir hareketin ardından 6. dalga bakın şuradaki 5. dalga yükseliş 6. dalga düşüş. 30 TL'den geri çekilme hangi seviyeye doğru olabilir? 28 TL. Buradan 6. dalgada 28 TL civarına doğru bir düşüş ve daha sonra 7. dalgada 28 TL civarından da arkadaşlar 34 TL civarına doğru bir yükseliş dalgası beklentilerimiz dahilinde. 8. dalgada ise arkadaşlar 34 lira seviyesine ulaşmış dolar Türk lirasından bir 32 TL civarına doğru aşağı yönlü bir hareket ve 9. son yükseliş dalgasıyla birlikte de arkadaşlar 32 lira civarından dolar Türk lirasının 40 TL civarına kadar bir yükseliş süreci içerisine girebileceğini bu yaptığımız Elliott teknik analiziyle bulabiliyoruz ve beklentilerimiz dahilinde de kağıt kalem yanınızda bulundurun dememdeki sebep buradaki seviyeleri not alın, dalga seviyelerini.
gidebilecek seviyelerden düzeltme seviyelerini de not alın ki ana hedef bölgesine doğru giderken geri çekilmelerde ve destek noktalarında sizler de hangi seviyelere kadar geri çekilmeler, hangi seviyelere kadar yukarı yönlü yükselişler yaşanabilir, bunları rahat bir şekilde bulabilin sevgili dostlarım. Evet, şimdi Borsa İstanbul tarafında hemen Akbank hissesine geçelim. Bakalım Akbank hissesinde son durum ne şekilde? Ucuz kalmış hisseler bazında da gene Akbank'ı sizlerle birlikte değerlendirmiştik ve değerlendirmeye de devam ediyoruz sevgili dostlarım. Bakın Akbank şöyle yaydığımız zaman bir filama formasyonunun Akbank hissesinde olduğunu görüyorsunuz. Şöyle net bir şekilde bir filama hareketinin olduğunu görüyorsunuz. Gene Elliott 5 dalga teorisine göre bu Akbank'ı değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar 33 lira 62 kuruş seviyesine kadar şurada bir yükseliş sizlerle birlikte gördük. Yani bir 5. dalga yükselişini burada gördük. Şimdi 33.62'den aşağı yönlü 6. dalgaya doğru bir düşüş. 33.62'den düşüş 28 liralar seviyesine kadar düşüş gerçekleştirdi. Şu an tahminimizce arkadaşlar bizler 7. dalga üzerindeki yükseliş bölgesi içerisindeyiz. Burası nedir? 6. dalga 28 TL. Yani 28 TL civarından bu yükseliş şimdi bizi Akbank hissesinde öncelikle bir 40 TL civarına doğru bu yükselişin devam etmesi beklentisi içerisindeyiz. Şimdi 40 TL'ye kadar bir yükseliş, ardından 8. dalga yükselişi, bu da 8. dalgada özellikle 40 TL'den 35 TL civarına doğru bir düzeltme şeklinde yaşanabilir. Asıl bizler için 9. dalga seviyesi önemli. Buradaki hareketi de 35 liradan başlayıp 45 lira civarına doğru götürecek bir Akbank hissesi bizleri kısa ve orta vadede beklentimiz dahilinde taşıyacak senaryoları beraberinde getirir. Şimdi biraz daha uzun vadede Akbank hissesine bakacak olursak da arkadaşlar, burada zaten bakın 12 seviyelerinden aşmış bir hareket. Yukarıda özellikle 17 civarlarına doğru bu hareketin devamını getirmiş. Oradan tekrar yükselişlerle birlikte şuradaki filama hareketini 33 liralara kadar taşımış bir Akbank hissesini teknik olarak görüyoruz. Şimdi bizler 22 lira civarlarında sizlerle birlikte bu hisseyi zaten yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla defter fiyat kazanç oranlarına göre baktığımız zaman da ucuz olduğu yönündeki beklentimiz vardı ve 20 liralar civarında bir takip bölgesi şeklinde araştırıyorduk. Şimdi agresif durumlarda bu 5. dalganın 22 lira seviyesinden Akbank hissesinde ilk etapta arkadaşlar 45 TL civarına doğru bir yükseliş gösterme olasılığı mümkün. Bu senaryolarımızın içerisinde bir hareket. Daha sonra 6. dalga şeklindeki teorimizde 45 ila 38 TL civarına doğru düzeltme ve 7. dalgada ise sevgili dostlarım hareketi gene bir şekilde destek ve direnç noktalarıyla takip edecek olursak 38 lira civarından 55 lira fiyat hareketliliğine doğru devam etmesi. 8. dalgada ise 55 lira civarından bir düzeltme yaşayıp 48 TL civarlarında bu düzeltmenin bitmesi ve asıl bizler için son 9. dalga yukarı yönlü yükseliş ve bu hareketi bitirecek olan yükselişin geçeceği alanında 48 TL'den başlayıp 60 TL civarında son bulacağı şeklinde Akbank hissesi üzerinde de tahmin ve görüşlerimiz devam ediyor. 33.62 bizler için kısada çok önemli bir bölge. Geçilmesiyle birlikte yükseliş hareketinin ilk etapta 40 liralar civarına doğru yukarı yönlü devam etmesi, oradan bir 35 TL civarına doğru tekrar düzeltme ve 45 TL'ye doğru Akbank hissesinde yukarı yönlü yükseliş beklentilerimiz hala da devam edecek sevgili dostlarım. Bundan sonraki videolarımızda tekrardan gene uzun vadeli Elliott çalışmalarımız devam edecek. Son dakika haberleri, Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisi üzerinden haberlerle bunları sizlerle birlikte bir harman, bir karışım halinde burada bulup paylaşmaya da devam edeceğim sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.